Herkese merhaba. Ee, Sizlere bugün Somatik Deneyimleme Türkiye ekibi olarak bir webinar sunmak istiyoruz. Bu webinarda konumuz koronavirüs salgınının psikolojimiz üzerindeki olumsuz etkileriyle nasıl çıkabiliriz, başa çıkabiliriz? Bunun için bizlere Brezilya'dan somatik deneyimlemenin kıdemli eğitmeni Sonia Gomes öncülük edecek. Ee, Bu webinar sırasında somatik deneyimlemeden çok belki bahsetmek için vakit olmayacak birkaç kelimeyle bahsetmek istiyorum. Somatik deneyimleme, yüksek stresin yarattığı olumsuz etkileri çözümlemede oldukça etkin bir yaklaşım. Dolayısıyla bu pandeminin getirdiği bütün zorluklar bağlamında bütünsel sağlığımızı korumada bu yaklaşım sizlere neler sunabiliyor, onun uygulamalarına bakıyor olacağız. Bu yaklaşımı kullandığımız zaman sinir sistemimizin tekrar regülasyonu, tekrar yeniden düzenlemesini kurgulamakta daha etkin yöntemler buluyoruz. Şöyle ki, insanoğlu olarak bu yeni durum ve zorluklara uyum sağlamada yüksek bir yeteneğimiz var. Ancak sinir sistemimiz gergin olduğu vakit biz bu yeteneğimizi kullanamıyoruz. Bu gergin sinir sistemimiz bizde hatta kaygı, endişe, uykusuzluk, çabuk sinirlenme, yorgunluk, aşırı bir endişe hali de yaratabiliyor. E, Somatik deneyimleme yöntemleriyle sinir sistemimizi tekrar dengelemeyi öğreniyoruz ve böylece bu zorlu süreçle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabiliyoruz. Daha fazla bu konuda bir şeyler anlatmadan Sonia'ya sözü vermek istiyorum. Kendisi bir klinik psikolog ve doktorası beden ve hareket üzerine özellikle Brezilyalı. Brezilya'da Covid pandemisiyle alakalı bir takım gönüllü projelerdeki kişilerin eğitmenliğini de yapmakta. Ve bugün de bizlere gönüllü bir şekilde destek verecek. Bizim de somatik deneyimleme uygulayıcıları olarak yakın zamanda bir gönüllülerle, sağlık çalışanlarıyla bir projemiz olacak. Onu da sizlerle paylaşıyor olacağız sosyal medyadan. Bir de bugün Sonya'yı bizim için tercüme edecek, yorumlayacak bir anlamda diyeceğim. Halil İbanoğlu bizlerle. Şimdiden kendisine bu zorlu görev için teşekkür ediyorum. Instagram yayınıyla alakalı olarak, bugünkü canlı yayınla alakalı olarak zamanın kısıtlı olması nedeniyle yayın sırasında soruları Sonya'ya yöneltmek için zaman olmayacak. Ama daha önceden bizlerle paylaşmış olduğunuz soruları Sonya ile paylaştık. Vakit ölçüsünde onlara yer verecek. Sorularınız olursa gene yazmaya devam edebilirsiniz ya da yayından sonra biz kendisine iletip bir sohbet imkanı daha yaratmaya çalışacağız. Bir saatin dolmasına yakın yayının kesilmesiyle alakalı size haber vereceğiz. Birkaç dakika sonra tekrar bağlanıp bir 15-20 dakika daha devam etmeyi düşünüyoruz. Akış içerisinde göreceğiz hep beraber. Evlerinizde rahat bir ortamda olmuş olmanızı dileriz. Ve evet, sözü Sonya'ya bırakıyorum. Teşekkürler. Good evening, everybody in Turkey. It's a Türkiye'deki herkese iyi akşamlar. big pleasure to me to be with you this evening. Bu akşam sizinle beraber olmak gerçekten benim için büyük bir keyif. So, this is important encounter because everybody in the world is affected by this new situation. It's a moment to reflect. It's a moment to think about. It's a moment for us to be with ourselves. Bu içinde bulunduğumuz durum dünyada herkesi etkileyen bir durum. O yüzden içinde bulunan bu durumun ne olduğunu ve bizi nasıl etkilediğini şöyle bir düşünmek lazım. Şöyle bir kendi içimizde yansıtmak gerekiyor. I thank you very much for that leader, Diden, from Istanbul and her team to be in front line to talk with you. And this I appreciate so much.
İstanbul'dan Didem'e ve ekibine bu anlamda ön cephede yer aldıkları için, size bunu ulaştırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. I'm working with somatic experiencing. I am a clinical psychologist, and I have traveling around the world in order to give one word, give my support. Also, I have been victim, and also I have been working several collective trauma. And what we're facing now is a collective trauma, and it's a nice time for us to think and to talk about that. Somatik deneyimleme uzmanıyım. Aynı zamanda klinik psikoloğum. Ve tabii ki dünyayı dolaşıyorum. Bununla ilgili eğitimler, destek çalışmaları yapıyorum. Gönüllülük çalışmalarım da var. Kolektif travma dediğimiz travmalarla da daha evvel çalıştım. Bu içinde bulunduğumuz da aslında doğası itibariyle bir kolektif travma. O yüzden bununla ilgili düşünmemiz önemli. Halil is my voice. Thanks very much, Halil, for you being so clearly, so transparent, to express my voice and my gestures to you. Halil de benim sesim olacak. Ona da teşekkür ediyorum çok net ve saf bir şekilde sesim ve jestlerimi size ulaştırdığı için. I didn't understand what Diden gave as introduction, but I heard that she was talking about what SE is about. Didem'in ilk başta yaptığı Türkçe kısmı ben almadım ama somatik deneyimlemenin neyle ilgili olduğunu anlattı diye biliyorum. And somatic experiencing has in its core in the trauma therapy to regulate our nervous system front of any threatening. Somatik deneyimleme özünde bir travma terapisi olarak her türlü tehdit karşısında sinir sistemimizin regüle edilmesi, düzenlenmesi anlamına gelir. One sentence that I really would like that you receive and really internalize that is not every threatening finish with traumatic symptoms. Şunu belirtmek istiyorum, bu özellikle önemli. Karşı karşıya kaldığımız her türlü tehdit illa travma semptomları olarak kendini göstermez. Not everybody is experiencing trauma to be inside of home and facing this situation. Evinde kaldı diye, böylesi bir durumla karşı karşıya diye herkes travmatize olacak gibi bir durum söz konusu değil. The symptoms only develop when they are in chronic and habitual pattern. Bunlar kronik ve artık alışkanlığa dönmüş bir takım örüntüler haline geldiğinde semptomlar kendini gösteriyor. And how person develop trauma symptoms or PTSD symptoms or any other diseases that comes or dysregulate emotion that comes from that chronic and habitual symptoms. How? Kronik hale dönmüş bu semptomlar ve bu bir takım işaretler nasıl insanda bu bahsettiğimiz travma etkilerini ortaya koyuyor? Nasıl travma sonrası stres bozukluğu yaratıyor? Birazcık da ondan bahsedelim. The symptoms only going to develop when the person feel helplessness and they are engaged in the instinctive survival mechanism of fight and flight. Bu semptomlar kişi kendini çaresiz hissettiğinde ve içgüdüsel olarak sahip olduğu savaş ya da kaç güdüleri devreye girdiğinde kendini gösteriyor. When the person is underneath those chronic, survival instinctive mechanism, whole system, physiological system goes in a critical action, becoming a habit. Kişi böylesi bir hayatta kalma refleksi içerisinde bulursa kendini, savaş ya da kaç altında bulursa, bütün fizyolojisi kritik bir yanıt vermeye kendini hazırlar. Ve bu artık bir alışkanlığa dönmüştür. But this protection, reaction, helping us to survive for this event, of course. And because our brain react this as a potential, situation, and our brain realized that we could,
die or is very danger that we need to face it. The brain receive like that. Tabii ki bunu böyle yapmamızın nedeni kendimizi koruyabilmek, hayatta kalabilmek. Çünkü beyin böylesi olaylarla karşılaştığında öleceğini düşünür ve bizi korumak için bu savunma mekanizmalarını ortaya koyar. Or vital threatening. This is the way that Yaşamsal the bir takım brain. tehdit gördüğünde beyin bunu bu şekilde algılıyor. And what happens with the brain when we start to think, to have feelings, to feel helplessness, anxious, emotional, in anger state or fear state? What happens with our brain or our neuroactivity is to speed the movement of connections, synapses, and they work in a very high speed. Peki, beynimizde bu şekilde şeyler oluştuğu vakit kendimizi çaresiz, kaygılı, duygusal bir bozukluk içerisinde korkmuş ve öfkeli hissettiğimizde ne oluyor? Sinirsel anlamda faaliyetimiz inanılmaz hızlanmaya başlıyor. Sinaps bağlantılarımız deli gibi ateşleniyor ve sürekli yüksek bir hızda çalışmaya başlıyor. In a very old part of our nervous system, realize that we can be, overload, overwhelmed, and shut it down. The old nervous system, that we call parasympathetic nervous system. Sinir sistemimizin çok eski bir kısmı olan parasempatik kısım, insanoğlunun bu şekilde bir büyük baskı altında olduğunu gördüğü vakit ne yapıyor? Hemen kapatmaya çalışıyor, onu baskılıyor. And the parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system are connected, is related to our autonomic nervous system that control all the system of the body and all the survival instincts. Parasempatik sinir sistemi ya da sempatik sinir sistemi diyeceğimiz sinir sistemlerimiz otonom sinir sistemimizin dalları ve her türlü içgüdülerimizi ve her türlü yanıtlarımızı bunlar kontrol ediyorlar. And our autonomic nervous system regulate all our visceral functioning and determinate our emotional state. Otonom sinir sistemimiz dediğimiz şey hem bütün bedensel fonksiyonlarımızı kontrol ediyor hem de içinde bulunduğumuz duygu durumunu kontrol ediyor. So what happens when we can't, escape from this threatening that unfortunately we are wild world facing that threatening? What happens when you can't escape? Peki, içinde bulunan bu tehdit durumundan ki ne yazık ki bütün dünya bunun elinde şu anda, kaçamayacağını anladığı vakit bünye ne yapıyor? So our systems, different systems that we have several systems that are controlled by our autonomic nervous system, like cardiac system, digestive system, skeleton system, immunological system, endocrine system. All of them get in the critical position, and they start to don't deal or co-regulate, in a way that the body, our physiology can find a way out for that threatening. So what this is the result? The result is a conditional, habitual pattern and symptoms shows up. Ve işte bu kaçar yol yok algısı oluştuğu vakit otonom sinir sistemimizin kontrol ettiği bütün alanlarda sorunlar çıkmaya başlıyor. Kardiyak sistemlerimiz, sindirim sistemimiz, endokrin sistemimiz, iskelet sistemimiz hepsi kendilerini ve birbirlerini düzenleyerek ve regüle ederek çalışmak yerine işte bununla baş edebilmek için artık belli bir örüntü haline gelmiş, kalıp haline gelmiş stres semptomlarını ortaya koymaya başlıyorlar. For very large of a population around the world, maybe perhaps they are feeling anxiety, fear, tension, pain, anguish, develop more addiction, in the chemical dependence, helplessness that was learned, anger, etc. Bütün bu dünyada geniş bir şekilde hissedilen kaygı, korku, öfke, üzüntü gibi duygular bir takım şeyleri de tetikliyor. Bağımlılıklar tetikleniyor. Kişinin öğrenilmiş çaresizlikleri pekiştirilmeye başlıyor. This, I tell you, this is normal. This is natural response for what we are experiencing now.
And this happened because our primitive system paralyzed, freeze in that stage of fight and light, considering that activation that still is online, because the danger didn't went away yet, still is online. Bütün bu durum altında verdiğimiz bu tepkilerle ilgili şunu söyleyebilirim. Bunların hepsi normal. Aslında bunların hepsi bizim kendimizi korumak için yaptığımız bütün silsilenin bir parçası. Çünkü tehdit henüz geçmiş değil. Tehdit henüz orada ve orada olduğu için de aktivasyonumuz çok yüksek. Ve aktivasyon yüksek olduğu vakit, kaçacak bir yer olmadığı vakit, işte bedenin verdiği donma yanıtı dediğimiz haller bütün bu semptomların ortaya çıkmasına ya da bahsettiğim diğer bağımlılık vesaire gibi şeylerin ortaya çıkmasına neden oluyor. So this kind of hyperactivation, to mean our brain in a very high speed, constriction, helplessness, and dissociation produce a very chronic anxiety that, unfortunately, permeate all of our body, our mind, and our brain, even the person are awake or sleeping. This is natural and it can be happening now. İşte bu durum içerisinde bütün bu sinir sistemi etkinlikleri altında beden bir kasılmaya, bir disosyasyona gidebiliyor ve bu kronik kaygı hali içerisinde insan ister uyur, ister uyanık olsun bütün bu etkileri duyumsayabiliyor. Because as human beings, we are essentially social group of humans. And we needed to live in groups. We needed to communicate. We need to express our emotions. And that is not a coercion, but our consciousness. We needed to stay home. We needed to be confined. We needed to be in our exclusion moment because it is necessary. İnsanlar doğaları gereği sosyal varlıklardır. Sosyalleşmek isteriz, grup içerisinde olmak isteriz, iletişim kurmak isteriz, duygularımızı ifade edebilmek isteriz. Şu an içinde bulunduğumuz evlerde kalma hali istediğimiz için değil, gerekli olduğu için kendimizi tecrit etmemiz, kendimizi izole etmemiz, istediğimiz ya da doğamız gereği değil, gerekli olduğu için yaptığımız bir şey. So, and suddenly they say you can't go, socialize now. You need to be isolated socially. This is not the right name. It's physical, separation. It's not social isolation. Sosyal mesafeden bahsediliyor. Evinizden çıkmayacaksınız, diğerleriyle görüşmeyeceksiniz, aranıza sosyal bir mesafe koyacaksınız deniyor. Ben bunun doğru bir isimlendirme olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel mesafeyi ben daha doğru buluyorum. Because as we can't go and hug somebody or connect the way that you used it to be, now you need to use like you're using now, the internet and using our face, showing our face and listen our voices. Tabii ki artık eskisi gibi gidip eşimize, dostumuza sarılamıyoruz ama internet gibi bu tarz ortamların yardımıyla yüzümüzü gösterebilmek, yüz ifademizi karşıya gösterip sesimizi duyurabilmek durumundayız. So it make part of our nervous system that you're giving some feedback for our nervous system and we can start to slow down that activation that the nervous system increase it. But you can use our social contact by internet, but using our facial expression, our tone of our voice that we call prosodia, and connect in resonance with our hearts in order to keep, functioning in regulation state. İçinde bulunduğumuz bu ortamda sinir sistemimiz çokça aktive oluyor, çokça yükseliyor ve bunun fazlaca yükseliyor ve bir çıkışının olmama hali de tabii ki bizi zorluyor demiştik. Şimdi bu tarz kanallarla sevdiğimizde, eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla konuştuğumuzda, yüzümüzü, yüz ifademizi gösterdiğimizde, sesimizin tonuyla, el hareketlerimizle karşıya bir geri bildirim verdiğimizde işte bu yükselen sinir sistemlerimizin
karşılıklı olarak regüle olmasına yardımcı oluyor. Karşılıklı olarak bizde iyi bir etki oluşturmasına yardımcı oluyor. Somatic experiencing has intervention and has approach in order to support the nervous system when they are engaged in that, conditional pattern of the survival instinct mechanism of fight and flight. This is our job, somatic experiencing. Somatik deneyimlemede bizim yaklaşımımız şu şekildedir. Kişiler savaş ya da kaç durumlarıyla yaşamsal bir takım ikilemlerle karşı karşıya kaldıklarında otomatikleşmiş bir takım örüntülere, bir takım kalıplara hemen başvururlar. Ve bu onlarda bir fasit daire yaratır. İşte biz orada sinir sistemine müdahale etmek yoluyla bundan çıkmalarına yardımcı oluruz. İşimiz budur. İçine düştükleri o yükselme halinden ve döngüden çıkmalarına yardımcı oluruz. How can we disarm those defense mechanisms that the body creates when you can't, discharge that, activation from sensorial imposition from the pandemic? Bizim işimiz aslında kişilerin bu pandemi karşısında kendilerini koruyabilmek için başvurdukları o otomatik tepkiler, o giyindikleri otomatik zırhlardan belki de onları soyabilmek ve bu şekilde onların direkt sinir sistemine hitap edebilmek. So how can you help our nervous system, our brain, our mind, our body and our emotions, to pass for this challenge life is bringing to us? Peki, yaşamın bize getirdiği bu zorluğu atlatabilmek için sinir sistemimize, beynimize, bedenimize ve duygularımıza nasıl yardımcı olacağız? About our reactions when that trauma come into our home through the television and from the news. Tabii ki biz bu travmaya nasıl maruz kalıyoruz? Sürekli televizyon, haberler, her şey açık ve kendi evimizde sürekli bunlara maruz kalırken buluyoruz kendimizi. We needed to start to think, how am I feeling now? If I'm feeling comfortable or discomfortable, how is my emotions, where it comes from? Maybe I'm associated with past history in my life. So this kind of questions must be number one right now in order to find, a comfortable zone for us to keep in a good emotional state and avoid our unhealthy, situation. Şimdi bütün bu haberler, bütün bu bombardıman, bütün bu maruz kaldığımız şeyler, sosyal medya bize rahatsızlık uyandırdığı vakit yapılması gereken ilk şey şu. Ben şu an ne duyumsuyorum bedenimde? Ne yaşıyorum? Bunu nerede yaşıyorum? Neremde hissediyorum? Peki bu bana daha önce hissettiğim bir şeyi hatırlatıyor mu? Bu farkındalıkla yaklaşmak gerekiyor. Bunu yaptığımız vakit iyi bir duygu durumuna ulaşabilmek ve bu şekilde daha sağlıklı, otomatikleşmiş değil ama daha sağlıklı yanıtlar vermemize yardımcı olmanın ilk adımı bu. Bedenimde şu an ben ne yaşıyorum, nerede yaşıyorum ve bu bana daha önceden yaşadığım bir şeyi hatırlatıyor mu? So how to turn off that hypervigilant system or reaction in our surrounding that wake up our visceral sensations, for don't feel fear. How can we turn off that hypervigilance state? Tehdit altında insanlar acıyı hissedememek için, acı hissetmemek için sürekli bir uyanık olma, sürekli bir tetikte olma hali içinde bulunurlar. Bizim yapmamız gereken bunu kapatmayı bilebilmek. Çünkü biz tehdit algısı hissettiğimiz için sürekli olarak telefonda ne var, sosyal medyada ne var diye kendimizi aşırı bir şekilde tetikte tuttuğumuzda bedenimizde olup biten her şeyi kapatıyoruz ve hiçbir şey duymamaya aslında kendimizi programlıyoruz. First of all, we needed to receive, validate what the person is feeling and help them to connect with the safety state. Bir kere burada yapılması gereken kişinin ne yaşadıysa onu kabullenmesi. Bu yaşadığın her haliyle ve sana ait ve okey. Ve bununla alakalı bir güvenlik ve emniyet hissinin oluşması. Emniyetli yer neresi, güvenli yer neresi onun fark edilmesi.
we that are connected with health care or health professionals, I think that most of you work with others, we need to offer to our clients, our family, stability, works of stability, grounding, giving support to them to access orienting, restores their broken boundaries, and help the person to identify in the body what and how they are feeling under each situation. Şimdi böylesi durumlar karşısında dediğimiz gibi insan bir takım tepkiler verebiliyor demiştik. Burada bizim yapmamız gereken şey kişileri stabilize edebilmek. Deyim yerindeyse köklerini tekrardan hissetmelerini, toprakla, yerle ve sağlam dedikleri şeyle tekrar bir araya gelebilmeleri, destek verebilme, onları oryante edebilmek diyoruz. Yani neredeler ve nereden geliyorlar, nereye doğru bakıyorlar, ne nerede, bu algıyı güçlendirmek, onlara güç veren kaynaklarını, bu kaynakların neler olduğunu hatırlatmak ve eğer ihlal edilmiş bir takım sınırları varsa, aşılmış bir takım sınırları varsa onların tekrardan onarılması yoluyla bedenlerinde neyi nerede hissediyorlar fark ettirmek şeklinde özetleyebiliriz yaptığımız çalışmayı. In these days, what we listen, hearing around, especially people that live in the buildings, neighbors scream, with each other. A lot of dysregulation to live together in the same space with certain limitations. This we can see some symptoms that the people in general are experiencing this time. Yaşadığımız büyük binalarda, dairelerde yan yanayken alt alta üst üste eminim birbirimizin sesini duyuyoruzdur. İnsanlar birbirlerine bağırıyorlar, söyleniyorlar. Bu içinde bulundukları stres halini yansıtıyorlar. Çünkü kapalı bir ortamda uzun süre bulunabiliyorlar. Bütün bunlar eminim size de tanıdık gelecektir. Ne gibi bir takım stres yanıtları gösterdiğini siz de tanıyabileceksiniz diye düşünüyorum. This kind of people that are most in this regulation is because they are not in the comfortable zone living inside home. So those people that has the knowledge that they can ask for help, they can come to you. And this is what you needed to offer, this kind of work that you needed to offer, stability, groundings, exercises, in order to regulate the nervous system. İşte bu kişiler yardım için size başvurduklarında yapabileceğiniz en önemli çalışmalar stabilize edebilme, onları topraklayabilme, oryante edebilme ve kaynaklarını gösterebilme gibi şeyler. So we needed also to offer to them exercises with movements that can bring self-regulations. Kendi kendilerini regüle edebilmeleri, sinir sistemlerini düzenleyebilmeleri için yardımcı bir takım hareketler var. Bu hareketleri onlara gösterebiliriz. Validate their emotions, go in a very slow dose in order for them don't be inundated by their own habit, chronic habit of symptoms. Yaşadıkları her neyse bunu olduğu gibi kabul etmek çok önemli, kabullenmek çok önemli ve yapacağınız yardımda çok küçük dozlarla gitmek. Fazla giderse hemen eski kronik alışkanlıklarına geri döneceklerdir baş etmek için. Küçük adımlarla yardımcı olmak önemli. Also, you needed to help these people in order to asking them to search what is resourceful for them, what works to them when they are not feeling well. Ve şunu sormak lazım insanlara. Kendilerini iyi hissetmediklerinde, iyi hissetmelerine yardımcı olan şey ne? Ne onlar için bir kaynak teşkil ediyor? Bunu bir fark etmelerini sağlamak gerekiyor. Maybe you be able to offer to them some breathing exercises. Onlara bir takım nefes alıp verme egzersizleri önerebilirsiniz. Maybe breathing with movement exercises. Nefes almaya ve vermeye eşlik eden bir takım hareketler olabilir. Bu tarz egzersizler olabilir. Maybe using breath, movement and sound exercises. Nefes, hareket ve bir de ses egzersizi verebilirsiniz. Maybe using breath, movement, sound, and expulse, putting away their thoughts,
their images, all of this resource can help people to create more movements that can make the body to pendulate between uncomfortable and comfortable, experience, sensations. This is a very positive intervention we can help our clients under this pandemic situation. Yine bu pandemi altında bu rahatsızlıkları yaşayan danışanlarımıza verebileceğimiz bir yardım, dediğimiz gibi ne demiştik? Nefes, hareket, ses ve aynı zamanda içinde birikmiş ve sıkışmış olan duyguyu, kaygıyı ya da duyumsamayı dışa atmasını, dışa vurmasına yardımcı olacak bir takım egzersizler olabilir. İşte bütün bunlar kişinin bedeninin içinde bulunduğu o rahatsız duyumsamayla iyi olan arasında gidip gelmesine ve bu gidip gelme içerisinde de kendini regüle etmesine ve düzenlemesine yardımcı olacaktır. Our goal is to help our clients to move from freeze response, to move from that paralyzation and help them to come back to their flow for their lives to keep going on. Çünkü bizim yardım etme şeklimiz şu: danışanlarımızın içinde takılıp kalmış oldukları o donma halinden, o paralize olma halinden onları çıkarıp yeniden akışa dönmelerini, yaşamların akışına onları geri döndürmeye yardımcı olmak. So we need to validate that danger still is not gone, but we need to, create more stabilization for us to have faith, to have a confidence that this is going to pass. Evet, tehlike halen geçmiş değil ama yapmamız gereken şey şu: ayaklarımızı yere sağlam basacağız, stabil olacağız ve şu inanca ve güvene sahip olacağız. Bu geçecek. So when we do navigation in the body, like these small exercises that I'm giving as an example. Bu bahsettiğim egzersizlerle bedenin bu şekilde hareket etmesine ve akmasına yardımcı olduğumuzda, for example, if now you can move from one side to another, if you wanted to do right now with me. Şimdi şunu benimle yapar mısınız? Böyle oturduğunuz yerde sağa ve sola doğru bir sallanalım. If you get a little measured doing one side, another side, forward, backward, forward. Sağ, sol yaptınız. Backward. Öne, arkaya. Öne, connecting with your feet on the ground. Ve bunu yaparken yere basan ayağınızı hissettiğinizde, yerle temas ettiğinizde. Maybe if you lift up one arm, another belki bir kolunuzu yukarı kaldırıp sonra da diğer kolunuzu yukarı kaldırdığınızda. You can measure in a scale from 0 to 10. How are you right now? Just because you have done a little movement, self-regulatory movement. Look for how are your emotional state right now. Belki bu küçük hareketlerle bile sadece ve ölçme şansınız olsaydı, acaba bunları yaptıktan sonra o hareketleri yapmamış olduğunuz halinize göre, öncesine göre nasıl daha farklı duygularınız, nasıl daha farklı içinizdeki duyumsamalarınız, buna bir bakabilirsiniz. So every time that you do one thing or another thing, you are going to open another channel in our nervous system to access immobility without fear. Burada işte her bir hareketi yaptığımızda sinir sistemimizin içerisinde korku olmadan hareketsizliğe geçmenin bir yolunu buluyoruz. Korku olmadan hareketsiz kalabilmek. So learning how to deactivate the survival defense mechanism, we also, is paradox, but our nervous system, another branch, has the power to help people
on his or her physiological adaptation that is going to access emotional state in the viscera. İşte bu kendini kapatma sistemini, bu kendini savunma sistemini kapatabilmek için, bunu etkinsiz hale getirebilmek için yapacağımız bir takım hareketler yardımıyla sinir sistemimizin başka bir kolu da kendi bedenimizi, kendi duygularımızı daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor. Because that social engagement that is necessary for us to socialize is related to our emotions, is related to how to increase our communication as human race. Çünkü sosyal ilişkilenmeyle alakalı olan bu iletişim kurma ihtiyacımız insan ırkı olarak bir arada yaşamamızın, birlikte olabilmemizin bir gereği ve biz buna ihtiyaç duyuyoruz. So now is a little reduced, but we still have those mechanisms inside of us in order to regulate between that part of that social engagement, this, uncoupling the sympathetic level that is the one that is engaged in flight and fight. This is the way for us to uncoupling from that primitive that paralyze, immobilize ours with fear. We need to go away, from that big fear that paralyze us. Hı. Evet, şu an bu hareketleri dışarıda insanlarla sosyalleşmeyi, gezip kucaklaşmayı yapamıyoruz ama hala elimizdeki mevcut sosyalleşebilme imkanlarını kullandığımız vakit işte büyük korku karşısında paralize olmuş, felç olmuş, hareketsiz kalmış sistem yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bunun da yolu bu bahsettiğimiz hareketler ve insanlarla elimizden gelebildiği kadar ilişkilenme içerisinde olmakla oluyor. We need to understand that trauma is related to strong emotions that paralyze us. And the fear is a very strong emotions that take us inside us. Like, you isolated with that fear, anguish, anxiety. Şunu unutmamak lazım. Travma çok güçlü bir duygu karşısında kişi bünyenin verdiği bir tepkidir ve korku da güçlü bir duygudur. Korku doğası itibariyle kişinin içine dönmesini, izole etmesini, o kaygı ve korku haliyle bu şekilde kalmasına neden olur. But you can't imagine now, please think a little bit. If you fear all these negative emotions take you inside of you, what you can think about those emotions that helps you to connect outside? What are those emotions? Peki bu korku hali, kaygı hali sizi böyle içinize kapanmaya, bunların hepsini içinize atıp kendinizi izole etmeye zorluyorsa, şuna bir karşı hangi duygular sizi dışarıya, insanlara bağlanmaya yönelik hareket ettiriyor? Bu duyguları düşünebiliyor musunuz? Mesela sevgi. Love, caring about others, goodness, plenitude, playfulness. All these good feelings make you to connect outside. İşte sevgi, diğerine karşı özen gösterme, dikkat etme, iyi olma, eğlenceli ve oyun sever olma. Bütün bunlar bizi içimizden alıp dışarıya, başkalarına ve sosyalleşmeye doğru iten duygular. So another amazing feeling that is very high level of regulatory system is to be solidar. Solidar to help people that are alone, people that need that you support them, to feed them. Every time that you feeling solidar, doing charity, make a prayer, or what you're doing now to learn more about what can we help, this also by itself is really self-regulatory, being solidar in this moment. This is a healing process.
Kişinin o paralize olmuş halinden kurtulmasına, o korku ve izole olmuş halinden kurtulmasına yardımcı olan en güçlü duygulardan bir tanesi de dayanışma duygusudur. Dayanışma insanın yalnız olmadığını hissettirir. Kendini yalnız hissetmişin yanında olma, yoksulun yanında olabilme, açın yanında olabilme, hayır sahibi olabilme, bunlar doğanın gücü, bütün bunlar sizi çok daha iyi, çok daha regüle olmuş hissettirir. Dayanışma duygusu. And what is in the core of the feeling of safety? Peki, güvenlik hissinin özünde ne vardır? Make the client, make the person to embody the orienting feeling. Burada güvende olabilmek için kişinin bedeni, danışanın bedenini yönlendirebilmeniz lazım. Neyin nerede olduğunu fark edebilme, oryante olması gerekiyor. And the orienting feeling make you to expand toward to life, energy of life, giving you the flow back. Kişi oryante olduğu vakit, yani sadece dar bir kalıpta bir şeye odaklanmayıp yaşamı, etrafı gördüğü vakit yeniden o güce, yeniden o akışa dönmüş olur. İşte kişinin oryante olabilme duygusu, sağı, solu ve çevreyi algılayabilme duygusu. We need to help our client to develop very positive feelings, to lift up your own alignment. Danışanlarımızın yine kendi bir takım düzenlerini tekrar ortaya koyabilecek bir desteği vermemiz gerekiyor. Bu onlara onları tutup ayağa kaldırıyor. This is also going to help us to increase our immune system. Bütün bunları yaptığınız zaman bağışıklık sistemimiz de güçleniyor. When you have high thoughts, positive thoughts, positive emotions, those virus won't be interested in us. Eğer çok güçlü, çok pozitif, çok üst duygular ve düşünceler içindeyseniz virüsler size olan ilgisini yitiriyor. Because every time that you are feeling good, your heart and your lungs become stronger, and the heartbeat is strong and, constant, more coherent. Fizyolojimiz gereği kendimizi iyi hissettiğimizde kalbimiz ve akciğerlerimiz daha güçlü çalışıyorlar. Kalp daha tutarlı, daha güçlü ve daha uyumlu bir şekilde, ahenkli bir şekilde atıyor. And also you're going to be able to expand the resonance. Aynı zamanda bunu etrafınıza da yayabiliyorsunuz. Etrafınızda bunu titreştirebiliyorsunuz. Our electromagnetic feelings that is, triggered by our heart can expand even through this screen that we are seeing each other right now. So I'm going to repeat, maybe there is some... İçinde bu alanımız çerçevesiyle diğerlerine de yansıyor, diğerlerine de geçiyor. Hatta bu ekrandan bile geçebiliyor. Eğer siz bunun içinde güçlü yaşıyorsanız karşıdaki kişiye de bu yansıyor. Because when we are feeling bad emotions, that emotions come from the heart, and the heart send the irregular signals to the limbic brain, and the limbic brain, one part of that limbic brain, is going, it calls insula, is going to correspond to that chemic and send neurotransmitter to the blood in the heart. And the heart receive, through the blood, that neurochemic from the brain. And the body still, perpetuating that bad energy. Negative feedback. Negatif enerjiler, negatif duygu kalpte oluştuğu vakit bunun sinyalini beyne gönderiyor. Beyin bunu algıladığında, limbik beynin bununla ilgili kısmı bunu aldığında buna yanıt olarak bir kimyasal gönderiyor. Ve gönderdiği bu kimyasal nörotransmitterler yoluyla ilettiğinde kalp bu defa buna uygun hareket etmeye başlıyor. Ve daha fazla negatif sinyal göndermeye başlıyor. Beyin ve kalp arasındaki bu negatif fasit daire işte böylesi bir duygu durumu içerisinde olmamıza neden oluyor. So our brain needed to identify what is the real emotion we are feeling in order to find the right direction for where we should go. Beyin gideceği güzergaha karar verebilmek için hangi duyguyu hissettiğinizi bilmek zorunda. So, but in case you are having good feelings, being solidary, feeling love, respecting, goodness,
and excellent feelings of happiness, joy, playfulness. These good feelings also, the heart send the signals to the heart, but the way that signals is sent is in a very harmonic, coherent, signals that the brain correspond with the right chemic, sending back more, serotonin or other neurotransmitters that the body and the blood is going to receive and create positive feedback. Ama içinde bulunan bu durum, bütün bu olaylar içerisinde dayanışmamızı koruyabilirsek, birbirimize destek olabilirsek, saygı duyabilirsek, eğer karşımızdakini sever ve sevildiğimizi hissedersek, neşeli, eğlenceli, mizaha da sırtımızı dayayabilirsek, belki bu noktada kalp çok daha ahenkli sinyaller göndermeye başlayacak beyne. Ve ahenkli sinyal alan beyin de salgıladığı kimyasallar, serotonin vesaire gibi kimyasallar yoluyla çok daha düzenli, çok daha ahenkli bir döngüyü bedende oluşturacak. So we needed to really to take the person from that, repetitive conditioning, response of bad energy that comes and the habitual chronic response, and it take the person to resources, to other way to experience. Yani burada yapılması gereken şey şu: kişinin içinde kendini takılıp kaldığı o sürekli otomatikleşmiş koruma ve tekrara bağlamış halinden alıp onu kaynaklarıyla temasa geçirebilmek, daha pozitif, daha besleyici bir akışa doğru aktarabilmek. Danışanlarımıza bu şekilde yardımcı olabiliriz. So there are so many details as information that I could give to you how it happens, in order of to get emotional regulation is related to the heart, brain, and the lungs. I don't know if I'm going to have time. Sonia, about the time, it is 10 minutes until our Instagram live is ended. So it's now time that we actually wrap it up, because we will be on Zoom with you, but they will start a new Instagram live broadcasting. So we will have another hour, so we can continue for another 15 minutes or so. So if you have some final remarks to just wrap it up, we can continue in the new broadcast, but you don't have to touch anything. We will stay here, they will make the adjustments. Okay, so what I really would like to tell you that we can live inside of us, enjoy our serenity, look for serenity, faith, confident that this is going past. This is what I really would like it to bring to you. Okay? Sonuç olarak şunu söylemek isterim belki. İçinde bulunan bu durum içerisinde duygu düzenimize, duygu durumu regülasyonuna yardımcı olacak şeylerden bir tanesi şu huzura, şu güvene, şu inanca sahip olabilmek. O da bunlar geçecek duygusu. So if you really spend time in your sympathetic doing, and don't rest, so you are dysregulated. What we need to do? Sinir sistemimizin sempatik dalı olan sürekli bir şey yapma, bir daha yapayım, onu da yapayımla ilgili kalırsanız bu sizi çok fazlaca yorar. Yapmanız gereken... We needed to act, but we needed to relax. Sympathetic, you spend energy. Parasympathetic, you conserve oxygen, you conserve energy, you rest, you relax. This is the balance to get back our homeostasis. Şimdi şunu unutmamak lazım. Evet, bir şeyler yapacağız, edeceğiz ama eninde sonunda dinlenmemiz de gerekecek. Sempatik dağla bir takım şeyleri yaparken parasempatikle dinlenebilmemiz gerekiyor ki bu ikisinin arasındaki gidiş gelişte bir şeyler yapma ve dinlenme akışı içerisinde dengeye varabilelim. Sonia, I think we are ending the Instagram live, but we will continue. Let's give them some time so that they can start a new session and we can just remain here with you, and when they let us know, we can continue. I stay here now? Okay, then. Okay. Let me know, okay, Halil? I will be connected with you. I listen you, okay? Sure. Maybe any question? Herkese merhaba. Instagram'ın canlı yayın süresi 1 saat olduğu için maksimum. Burada
Saat 19'da otomatik olarak kesilecek. Ancak birkaç saniye içinde yeni bir yayın başlayacak. Onu takip ederseniz bir 20 dakika daha devam edeceğiz. Bunu duyurmak istedik size. Çok teşekkürler herkese bağlandığı için tekrar. Yavaş yavaş herkes tekrar yerlerini alıyor Instagram'da. Sonya bizimle bir süre daha devam edecek. Bir bize bahsedecek. Birazcık orada bekliyoruz ki herkes biraz önce bağlı olan arkadaşlarımız tekrar bağlanabilsinler diye. Bunun için birkaç dakika daha müsaade ederseniz Sonya'da konuşmadan önce. Çünkü biraz önce takip eden arkadaşlarımız kaçırmasınlar. Herkes yavaş yavaş bağlanıyor. Teşekkürler herkese sabrı için. Evet. Birazdan egzersizleri anlatmaya başlayacak Sonya bize. En azından birkaç tanesini. Diğer egzersizleri biz de Sonya'dan aldıklarımızı kendi Instagram hesabımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün hepsini konuşamasak da onu da söylemek istedik. We are waiting for people to rejoin our new session, and we are about to start in a minute with the exercises that you're going to share. So, with us, Sonia. do you think that I should do an introduction a little bit about how is the negative feedback in the brain and the body? Because that will be nice. That will be nice. Because miss several science, I said in a very large way. So it will be nice to say a little bit more and then switch to the exercises after, because then they will be able to hear it. Okay. All the participants. Okay. They are coming back and gelen arkadaşlarımıza da şunu söyleyebiliriz, onu da yazalım. Kaçırdıkları bir kısım olursa nasıl olsa bütün kayıt YouTube ve Instagram TV'de olacak. Başında birkaç dakika kaçıranlar şey olmasın, rahatsız olmasınlar demek istiyorum. Zaten şu anda henüz konuşmaya başlamadı. Peki Sonia, the floor is yours. Thank you very much. Oh, hello. I would like to share with you how is that negative looping when we are under our instinctive survival mechanism of fight and flight. Merhaba tekrar. Bu içgüdüsel savaş ve kaç güdülerimizin arasında kaldığımızda beyin ve kalp arasındaki bu beden arasındaki negatif döngü nasıl oluyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Sonra egzersizlerle devam edeceğim. And this create a habit, chronic, in the pathway that is like a vicious cycle that we don't know how to go away from that repetitive pattern. Dediğim gibi zaman içinde insanlar buna tekrar tekrar düştükçe artık bu bir alışkanlık haline gelir. Ve bu fasit daire içerisinde insanlar nasıl çıkacaklarını bilemezler. So if we start to feel so insecure, so impotent, because this impotence starts to come after 2-3 weeks of exclusion, we start to see the news, we start to see that is missing food, or you don't know how you're going to pay your bills, you start to get more and more worried. And what it happened in between the body and the brain. I'm going to explain. Peki işte bu içinde bulunduğumuz güvensiz olma hali, yetersiz hissetme hali nasıl ortaya çıkıyor? 2-3 hafta insan evinde kendini tecrit ettiği vakit, artık sürekli haberlere maruz kaldığı, sosyal medyaya maruz kaldığı vakit, kayıpları öğrenmeye başladığında, maddi kaygılar yaşadığında, neyi nasıl ödeyeceğini ortaya koyduğunda işte bu bahsettiğimiz negatif döngü ortaya çıkıyor. Bunu biraz açıklayayım size. So this start from our thought first. So number one, start from the thought. And you start to repeat the thought. Düşünceyle başlıyor. Bir numara düşüncedir. Sonra bu negatif düşünceyi tekrar etmeye başlıyoruz kafamızda. So, and these negative feelings, make the body feel retract, constrict, hypervigilant, defense. Ve bu negatif düşünceler bedeni çekilmeye,
kasılmaya, kendini germeye itiyor. Because we started to think about these natural concernings about survive. How are you going to supply my family? How are you going to pay? You know, what I need to pay, you know, concerning about you get the virus, because virus is the reality. We needed to count with that probability. All of these things is a lot of thoughts that create more hyperactivation in our nervous system. Çünkü dediğimiz gibi içinde bulunan durum bir sağ kalma savaşı aslında. Öyle görünmese de bir virüs var, bir tehdit var ve bunun karşısında ben işime devam edebilecek miyim? Sevdiklerimi ve kendimi beslemeye devam edebilecek miyim? Barındırmaya devam edebilecek miyim? Korkuları bir yaşamsal tehdittir. Ve bu olduğu vakit işte beden kendini bu döngünün içine bırakıyor. Every time that you go in the same thought, in the same, you know, way, to the same cycle, that negative feelings comes from the heart and go to the brain. Ve siz bu düşüncelere kendinizi kaptırdığınızda, tekrar tekrar kafanızda yorduğunuzda kalbinizden beyninize bir takım negatif sinyaller, negatif duygu sinyalleri gitmeye başlıyor. So I'm too constricted, I'm feeling too worried about all of those things, and you know, the brain says, the body is informing me that something is wrong in the physiology. I need to correspond chemically to what the body is sending that signals to me. Ve işte beden bu kasılma, bu kendini germe halindeyken, olup biten her şeye endişe duyuyorken ve kalpten bu şekilde sinyaller gittiğinde beyin şunu diyor. Bedende bir şey oluyor, benim buna yanıt vermem lazım ve kimyasal bir yanıt vermem lazım. And that information go to the limbic system, and the limbic system, special insula, realize that, body's feeling anxiety. This is anxiety. What are you going to do with that anxiety? Ve limbik sistemde özellikle insula kısmındaki yer beyinde şunu hissediyor. Beden bir şey hissediyor. Bu bir kaygı. Bununla ilgili ne yapmam lazım? And the brain secrete, by hypothalamus, secrete the chemical that correspond to anxiety. That is our adrenergics, and these go back to the heart. Ve yine hipotalamustan kaygıyla ilgili salınması gereken enzimler salgılanıyor ve bunlar da kalbe iletiliyor. And go to the heart in the chamber where the heart, by every heartbeat, bomb the blood, bringing more that, you know, adrenergic, that specific neurochemic to the heart. Ve her bir kalp kasıldığında bu nörokimyasal kalbe daha fazla geliyor. And the blood receiving that neurochemic started to resist because it's very strong. It's the opposite, you know, feeling and the pH of the blood in the heart. Ve kan da bu nörokimyasalı aldığında buna direnç gösteriyor. Çünkü farklı bir pH'a sahip ve oldukça güçlü. And the blood resists to that. And how blood resists to that neurochemic? Kan buna nasıl direnir peki? Bu nörokimyasala kan nasıl direnç gösteriyor? So the blood resists getting cold, hot, cold, hot, cold, hot. Isınıp soğuyarak direniyor. And increasing the level of cortisol. And Böylece kortizol seviyesini longer. arttırıyor. And secreting the physiological stress hormones in the blood. Ve kandaki fizyolojik stres hormonlarını arttırmasıyla direniyor. And there is, you know, relationship between the heart and the lungs. Kalp ve akciğer arasında da bir ilişki var. We have a very special heart cells that does this job to relate and bring the blood to the lungs. Bir takım özel hücreler var kalp içerisinde. Bunlar akciğerle olan ilişki yönetiyor. And the lungs has the function to expand, you know, that blood to circulate, you know, in our vessels to take
that blood to nourish whole body. Can you imagine if you have a blood with a lot of toxicity? Ve işte akciğerlerle oksijenize olup bütün bedene yayıldığında da bütün bedeninizin bu toksite içerisinde kaldığını düşünebilirsiniz. So it means our energy starts to feel in that negative looping, and we start feeling the symptoms. Bahsettiğimiz o negatif enerji, bu döngü, bu fasit daire, bu semptomlar bu şekilde ortaya çıkıyor. So what we do in terms of somatic experiencing, we have really self-regulatory exercises or resources or any intervention in order to change, that negative looping toward to positive looping, make the body to move from that fixation, because trauma is fixation. İşte somatik deneyimlemede biz sahip olduğumuz bir takım yöntemler, müdahaleler ve egzersizlerle bedenin içinde takılıp kaldığı, fikse olduğu bu fasit daireden onu devam ettirmeye, akışa doğru götürmeye çalışıyoruz. Çünkü travma fikse olma halidir. So through the very good connection that the client and the therapist need to be, connecting, if they are very positive and safe relationship, it is easier, for us to help our client to move their emotional state. Tabii burada terapist ve danışan arasında çok iyi bir ilişki olması da önemli. Bu olduğu vakit bu duygu durumundan diğerine doğru aktarabilmek, ona doğru hareketlendirebilmek çok daha kolay olacaktır. Maybe you can offer an exercise that the client was complete in craziness or feeling bad, and they start suddenly to laugh, both of them. Good. Danışanınız ya da karşınızdaki kişi kendini bütün bu duygular içerisinde kaptırmış, çok kötü hissederken bu birkaç bir egzersizde bir bakacaksınız karşılıklı olarak gülerken bulacaksınız kendinizi. So if the therapist is very good, very good social engaged person, they going to pendulate together, and the client maybe or the person can find a good feelings. For example, I laugh and I'm feeling happy suddenly. So it's a very nice way when you help the client to come from the negative looping and help them to positive looping. Now I'm going to explain how it is positive looping in the same way that I did with negative looping. Ve işte eğer terapist gerçekten iyi bir sosyal ilişkilenme becerisine sahipse, karşılıklı terapi danışanın da içine aldığı bu salınım içerisinde o içinde bulunduğu döngüden pozitif döngüye doğru dönüştürebilir ve beraber eğleniyor ve gülüyor olabilirler. Şimdi az önce nasıl ki negatif kısır döngüyü anlattıysam birazcık da pozitif anlatayım. O nasıl oluyor? So client is feeling good, that relationship was starting in a very positive feelings, and both laugh and both get good connection, and the person is feeling good for that moment. And how you going to extend that positive looping? Şimdi danışanla çok güzel bir vakit geçirdiniz. Onu pozitif bir duygulanım içerisine koyabildiniz. Beraberce bunu hissettiniz. Peki bu içinde bulunduğu iyi olma halini, pozitif duygusunu nasıl uzatacaksınız? Nasıl devam ettireceksiniz? I'm feeling joy. So this joy send very harmonic signal to the brain, and it goes exactly in the same area, limbic system and insula. Ve yine işte kalp bu sinyali beyne gönderiyor. Yine insulaya gidiyor, beyindeki bu kısma gidiyor bu sinyal. Neşe sinyali. The body say to me that is feeling joy. So I needed to correspond to that joy. And it comes the neurotransmitter with dopamine or serotonin or what, special. If it's feeling good, in the heart, there is a very high level of oxytocin and vasopressin that is very strong if the person is feeling safe and is feeling joy. Ve işte bu pozitif mesajları aldığı vakit beyin buna göre işte bir takım nörokimyasallar gönderiyor. Dopamin gibi, serotonin gibi, oksitosin artıyor, varisitosin artıyor. Ve bu gerçekten kişinin kendini iyi, mutlu ve güvende hissetmesine yardımcı oluyor. If the person is solidary, if the person is feeling good, feeling joy, feeling serenity, feeling trust, especially now this is
Hallelujah Day, it's very special Saturday today, and the person starts to feeling good, and that neurochemicals goes exactly in the same area of the heart. Ve işte bu hissedilen, bu iyi olma, dayanışma halinde olabilme, huzur duyabilme, ben güvenebilirim, sürece güvenebilirim, mutlu hissedebilirim, seviliyorum ve seviyorum, güvendeyim hissi de yine aynı şekilde kalbe gidiyor. And thanks God, maybe the oxytocin, that is really a wonderful emotional regulator, bring it to the blood, and the blood from the heart is going to connect with the lung. Ve işte bu oksitosin çok güzel bir duygu durumu düzenleyicisidir ve yine kanda bu oluştuğu vakit akciğerler yoluyla yine bu da yayılıyor. And that heart cells called sinoatrial heart cell. İşte bunlara da sinoatriyal kalp hücreleri deniyor. It's a big queen cell of our heart. Kalbimizin çok önemli büyük bir hücresi. And that cells determinate orders, order to all the cells of the heart, because the heart is the center of our life. Bu hücre bütün diğer hücrelere aslında düzen veren, sıra veren, yaşamımızın merkezindedir. And one of that heart cells is to command when the energy from the blood that comes from the heart goes to the lung, has a function to, like a filtrated the ox of carbon, select the oxygen and the pH of the blood. And the heart now is going to have good and fresh, nice blood to circulate in the rest of the body. And this is a very good and positive feeling that we needed to bring to our physiology. This is what makes us to change. And this we can do by ourselves. Ve işte bu duyguların aslında ve işte bu duygularla, bu kimyasallarla dolu olan kan beden içerisinde gittiğinde, akciğerle oksijenlendiğinde, pH'ı içindeki bütün hormonları bu şekilde olduğu vakit bu bizim bütün duygulanımımızı değiştiriyor, bize neşe getiriyor ve daha da arttırıyor. Bu defa olumlu bir daire içerisinde bunlar dönmeye başlıyor ve bize yaşam getiren şey de bu oluyor. This is what I wish for we all, more oxytocin in our blood. Oxytocin is the hormone of love, solidarity, good feelings, safety that regulate our cells, regulate our nervous system. And we can do that. We are able to do that. And we need to connect in that high vibration with whole humanity to combat this pandemic. We're gonna get it. İşte ihtiyacımız olan şey bu oksitosin. Çünkü oksitosin sevginin kimyasalıdır. Bizde iyi olma, güvende olma, rahat olma hissini, dayanışma içinde olmayı ortaya koyar. Bunun oluşabilmesi için de o yüksek duyguyla temasa geçebilmeniz. Siz sadece yalnız değilsiniz. Bütün insanlıkla beraber bu işin içindesiniz ve onlarla temasta olduğunuzu, desteklendiğinizi ve beraber atlatacağınızı düşündüğünüzde işte bu olur. Çünkü biz bunu yapabiliriz. Bizim bunu bedenimizde yürütebilme kabiliyetimiz var. So this is what I would like to explain before to give the exercise of breathing. Sorry for my Size nefes alma egzersizi, lütfen heyecanı maruz görün. Nefes alma egzersizi paylaşmadan evvel böyle bir ikisini de bir anlatmak istedim size. Hani negatif döngüye nasıl giriyoruz, pozitif döngüye nasıl giriyoruz diye. We needed to know that we needed to change the perception. We needed to change our perception of all these things that we are experiencing, Çünkü algımızı değiştirmemiz gerektiğini unutmayın. Deneyimlediğimiz bütün bu olup bitene karşı nasıl bir algı içerisinde olduğumuz her şeyi değiştirecektir. Because if you have, become a slave from what this, media is imposing to us. Media is, unfortunate that cause a lot of, more collective trauma. Media. Eğer medyanın pompaladığı bir takım şeylerin kölesi olursanız, ne yazık ki içinde bulunduğumuz bu dönemde bazı medyanın bazı bir takım haberleri de kolektif travmaya katkı veriyor, arttırıyor. Media is so good to give good information. They could be used in a
very powerful way to give the right information, but also give good news as well. Tabii ki bu zor dönem içerisinde medya iyi ve doğru haberi bize ulaştırmakla çok doğru bir görev yaptığı gibi ne yazık ki kaygı ortamını da arttırma konusunda da bir rolü var. Bunun dengelenebilmesi önemli. So we need to use our intelligence, we need to use our thought in order to go, against that flow, to really İşte to take care of it. Zekamızı, düşüncemizi kullanarak bu negatif döngüye kendimizi kaptırmaktan korumak, kendimize özen göstermek gerekiyor. So Halil, tell me, how am I, and in terms of time, if I should or not to It is the exercise? time that we will give one exercise because we promised them exercises, and after that, maybe we can finish after that a breathing exercise. Oh, okay. We have time until we have almost 40 minutes, but it is up to you when you want to end. Oh, okay. The exercise that I'm going to share with you is more related to access the coherence, because coherence is the relationship between the heart and the brain. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim egzersiz uyumla alakalı. Çünkü uyumun sağlanması. And the coherence is relationship between the heartbeat and the lungs and the tension, inhale, exhale, that create that good looping that we are talking. That is coherence. O iyi döngüye girebilmek için o ahenk hali, o tutarlılık hali, kalp atışınız, nefes alıp verişiniz, bunun bir ahenge girmesi çok önemli. So you have many breathing exercises. Yoga has several kinds, that how you're going to get the key, how you're going to get our organ, or different names that we can give for, or pranayana. So many different names that we really look for that symphony, that coherence that you need to be in tune with the inner nature, with the outer nature, that we are one, same thing. Tabii ki pek çok nefes tekniği var. Bunların pek çoğuna ulaşabilmeniz oldukça mümkün. Pranaya gibi diğer teknikler var. İç benliğiniz, dışarıda olduğunuz haliniz ve bunun bütünleşmesiyle alakalı teknikler var. But first of all, before any kind of breathing, we needed to clean. We needed to do a detox. This is the first thing that you need to do. Her türlü nefes egzersizini yapmadan önce bir temizlik yapmamız lazım. Bir detoks gerekiyor. This kind of detox help us to turn off the brain, the concerning, the emotions, that our higher brain is conditioned. İşte bu detokstan kastettiğimiz şey üst beynimizin sürekli koşullandığı o kaygı içerisinde olma, kendini kasma, otomatiğe bağlamayı kapatmakla alakalı. So this is the function of detox when we start our breathing. Şimdi nefes alıp vermeye başlarkenki detoksumuzun fonksiyonu bu. So the intention in order to detox the breathing is to increase, the concentration of dioxide of carbon and oxygen. Şimdi detoks nefesi içerisindeki amacımız kandaki karbondioksit ve oksijen seviyelerini ayarlayabilmek, arttırabilmek. So you need to bring these two, chemical substance first in order to cleanse. Temizlik işlemini yapabilmek için bu iki kimyasalı getirmek lazım. Bu ikisini de arttırabilmek gerekiyor. Oksijen ve karbondioksiti. So as you inhale is the relationship of inhale and exhale. Bu da nefes almak ve vermek arasındaki ilişki. So we need to remember when we inhale, we bring down all the respiratory diaphragm and push down all the viscera to our pelvic floor. Nefes aldığınız vakit diyaframımız aşağı doğru gider ve bütün gövdemizdeki organlar aşağıya pelvik bölgesine doğru iner. What happens in our lungs? Our lungs is so big, Our lung, right and left, is so big. When you inhale, the lung, goes down, and you can sense that relationship that they expand. Akciğerlerimiz büyüktürler aslında. Nefes aldığınız vakit bu göğüs kafesiniz içerisinde büyüdüklerini hissedebilirsiniz hatta. Nefes aldığınızda büyür, nefes verdiğinizde küçülürler. So when you exhale, all the viscera, especially
special, and the superior zone, in our thoracic zone, comes up as well, moving, Nefes through verdiğimizde de our tendon that we have in the top of our respiratory diaphragm. diyaframla beraber, o tendonun yukarı çekmesiyle beraber yukarı doğru çıkar ve her şey toraks bölgesine, akciğer bölgelerine göre daha da yükselir. So every time that you inhale, exhale, you are nourishing our body. We are a live system. Her nefes alıp verdiğinizde bedeninizi beslersiniz ve canlı bir sistem haline gelirsiniz. So this exercise to start to clean, to do that detox, you can do a little bit. Inhale, count 1, 2, 3. Inhale. Burada nefes through the alırken nose. 1, 2, 3 diye sayacaksınız. Burundan alacaksınız nefesi. And exhale through the mouth. Ve ağızdan vereceksiniz. This is only one example. Sadece bir küçük örnek. You inhale, 1, 2, Nefes 3, al, and 1, stop. 2, 3 ve dur. And stop 3 times as well. Yine 3'e kadar say dur. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Tuttuktan sonra 3'e kadar sayıp bırak. 1, 2, 3. 3'e kadar say, al. 1, Tut. 2, 3. In. 3'e kadar say, Hold. tut, bırak. 1, 2, 3. Hold. So you Nefes can al, do this tut. 10, 15 times according you are able to. Yine ne kadarını kaldırabiliyorsanız 10-15 defa bunu yapabilirsiniz. So when you do this, inflow, outflow, hold, inflow, hold, outflow, hold. And if you do that, you increase the oxygen in the blood Hı hı. and the concentration of dioxide of carbon. Hı hı. Bunu yaptığınızda yani al 3'e kadar, tut 3'e kadar, ver 3'e kadar, geri al 3'e kadar gibi bu sayıp vermeleri yaptığınızda When you concentrate, dioxide of carbon and oxygen in the blood, the tissues is going to fight, compete to capture oxygen from the blood. kandaki oksijen ve karbondioksit arttığınızda vücudunuzdaki dokular, organlar kandaki oksijeni yakalamak için mücadele edecekler. Because the tissue need oxygen. Çünkü dokunun oksijene ihtiyacı var. And a little bit of CO because it's necessary as Ve biraz da well. karbondioksite ihtiyacı var. O da lazım çünkü. Because when you exhale CO. Çünkü nefes verdiğinizde de karbondioksit When you veriyoruz. inhale through the nose, you inhale oxygen. So you need Aldığınız both. zaman oksijen alıyorsunuz. So when you have more oxygen and a level of CO that is needed in the tissue, our heart and our lungs get stronger. And Ve bu we can. oksijeni aldığı vakit ve karbondioksitle beraber daha da güçleniyor. Kalp ve akciğer güçleniyor. And when you do that, is the equation to stop the dialogue in our higher brain. Ve işte bunu yaptığınızda o üst beynimizdeki hiç durmayan konuşmalar sakinleşiyor, duruyor. So you can sense that you are much more present. You are much more, in the body, and you started to slow down. You started to Bunu be more yaptığınızda present. bir bakıyorsunuz daha fazla kendi bedeninizdesiniz. Buradasınız ve bu andasınız. Yavaşlamışsınız. And the body started to feel more present. The Ve body beden- started to feel the gravity, the weight. Daha çok kendi gibi hissetmeye başlıyor. Yer çekimini hissediyor. Evet. Üzerindeki ağırlığı hissediyor. And you create conditions for slowing down in this surrounding. Ve işte bu yavaşlama, bu teslim olmaya dair koşulu oluşturmuş oluyorsunuz. So you are in another movement now. Ve başka bir hareket içerisindesiniz şimdi. So you started to realize like you are landing all Sanki the böyle- weight. Bütün o uçuşmalardan sonra artık konuyorsunuz. Bütün ağırlığınızla. We are three-dimensional physical body, and now we are in the land, in the earth. Our Mother Earth started to receive us and give us safety
being in the earth. 3 boyutlu fiziksel bedenimiz kendini yer çekimine bırakıyor ve toprak anayla temasa geçiyoruz. Ve toprak anada ihtiyaç duyduğumuz güvenlik hissini bize sağlıyor, bizi kabul ediyor. Second part of the breathing exercise Bu nefes egzersizinin ikinci kısmı da is for you to breathe to increase coherence. How do you do that? ahengi arttırmak için nefes alma. Bunu nasıl yapacaksınız? Ahengi arttırmak için. You start to inhale, Nefes exhale. al, nefes ver. You can count 3 or 4 according the level that you're able to hold on. Nefesinizin kapasitesine göre 3'e kadar nefes alıp, tutup 3'e kadar ya da 4'e kadar, sonra geri verip, sonra tekrar geri tutup And you do this alıyorsunuz. breathing only through your nose. Inhale, exhale by the nose. Ve bu nefes almayı burundan yapıyorsunuz. Burundan alıp burundan veriyorsunuz. Nobody listen and notes that you are breathing. Kimse sizin nefes alıp verdiğinizi duymaz, bilmez. And when you are in this coherent breathing, Ve işte bu ahenkli nefes alıp verme halinize geldiğinizde it's like all our physiology, like muscles, bones, connective tissue, all the physiological system start to adapt for that coherence command of serenity. İşte bunu yaptığınız vakit bütün fizyolojiniz, kaslarınız, kemikleriniz, bağ dokularınız kendini bu huzurlu, sakin hale doğru adapte ediyorlar. And any thought, emotion, feelings, image that maybe you can connect it, relate it to what we are experiencing now. Ve bu noktada bu dinginlik, bu sükunet içerisinde içinde bulunduğumuz durumla alakalı size çağrıştırabileceği herhangi bir duygu, bir düşünce, bir imge gelebilir. Let's give a step ahead. Bundan bir adım daha öteye gidelim. Let's create an image that we are in the top of a mountain that you can have in your imaginary body. Now you are sitting in the top of mountain or very large stone, but sit there that you Hadi can şöyle see. bir hayal kuralım. Kocaman bir dağın en tepesinde olduğunuzu ya da koca bir kayanın en tepesinde sağlamca oturduğunuzu hayal edin. Hayal bedeniniz de orada olsun. So keeping that coherence, breathing. Ve o Now, ahenkli nefesiniz devam etsin. you are in the top of a big stone, boulder, or in the top of a mountain that you are in the same level of the clouds. Ve o koca dağın, o koca kayanın tepesindeyken, sağlamca otururken bulutlarla aynı seviyedesiniz. And now you can sense the reflex of the sun rays. Burada güneş ışınlarının hissini duyumsayabilirsiniz. Güneş ışınlarının yansımasını hissedebilirsiniz. And maybe if any bad or negative feelings, anything, now you go in your own experience. Burada kendi deneyiminizin içerisindeki negatif olan her ne varsa onu bu haldeyken duyumsayabilirsiniz. Maybe you are feeling fear or insecure Belki or korku anxious. hissediyorsunuz, güvensiz hissediyorsunuz ya da kaygılı hissediyorsunuz.
So keep breathing. Inhale, Nefes alıp exhale. vermeye devam edin. Nefes alın, nefes verin. And when you exhale, that negative feeling or thought or image that comes to you, exhale and send this to the sun. Ve bütün bu negatif duyguyu, imgeyi ya da size gelen negatif her ne varsa verdiğiniz nefesle beraber güneşe gönderin. And notes that is going to the sun. And when reach the ray of the sun burns that Ve negative görün, emotions. o negatif duygunun güneşe doğru ilerlediğini görün ve güneşe vardığında güneşin onu yaktığını görün. As the sun burns negative feelings, image, anything bad that you experiencing, Güneş sizin deneyimlediğiniz o negatif duygu, düşünce, imge her neyse onu yakarken how the fire, how the heat burns. bu ateşin nasıl yandığına bakın. Bunun nasıl yandığını düşünün. The sun burns and transform in plasma. Güneş yakıyor ve bunu plazmaya çeviriyor. And that plasma, that is nothing else, not bad feelings anymore, because plasma is a level of a subatomic, experience. Ve işte bu dönüştürdüğü plazma içinde hiçbir negativite, hiçbir olumsuzluk yok. Çünkü plazma atom altı bir deneyimdir. Now is energy that is related to neutrons, protons and electrons. Bu nötronların, protonların ve nötronların bir enerjisidir artık. And you send this to our Father, Son, burn it. Ve siz bunu aldınız, güneşe gönderdiniz ve güneş babamız bunu yaktı. Send every negative feelings. Her türlü negatif duyguyu gönderin güneşe. If it comes any positive feelings, it stays on you, expanding the light of the sun, spreading, expanding your consciousness. Ve herhangi gelebilecek her türlü pozitif duygu, imge ya da düşünceyi bedeninizde yayın ve genişletin. Güneşin aydınlığı ve ısısı size vurdukça bırakın bu bedeninizde daha da büyüsün, daha da Make derinleşsin. you feel more stable, more grounded. Sizi daha stabil Top of the boulder, the ve mountain. daha topraklanmış hissettirsin bu dağın, bu kayanın başında. And your heartbeat and you become one with the whole. Ve kalbiniz bütünle bir haline gelsin. Everything that gets out from the sun become matter. Everything that comes inside the sun become energy. Güneşten çıkan her şey madde haline gelir, güneşe giren her şey enerji haline gelir. So when we can prayer to the sun to illuminate our thoughts, to give intelligence for our thoughts in order to contain, in order to bring safety, faith, and hope for what humanity is facing right now. Ve güneşten düşüncelerimizi aydınlatmasını isteyebiliriz. Güneşten şu an insanlığın ve dünyanın karşı karşıya kaldığı bu durumla alakalı kapsayabilmemizi, bunu yönetebilmemize yardımcı olacak aydınlığı bize vermesini isteyebiliriz. Ve umudu. Notes, how are you feeling now? Şimdi nasıl hissettiğinize bakın.
slowly, when you feel ready, you can open your eyes and sense Yavaşça the gözlerinizi colors and açabilirsiniz. light. Ve işte o ışığı hissedebilirsiniz. So I think that breathing exercise is very, very powerful. Nefes alıp verme egzersizini ben oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. And don't cost any cents. It's available for free. Hiçbir maliyeti de yok. Tamamen We need to thank higher source to allow us to breathe oxygen for free. tamamen ücretsizdir nefes almak. Ve üst benliğimize, üst bilince teşekkür etmemiz lazım bize bu oksijeni sağladığı için ve ücretsiz sağladığı için. So we have several exercises. I hope that you did, and all the team, that SCE practitioners in Turkey, you know so many things that we already experienced together. I trust on you all. Please, those one that need support, to go to SCE, website and connect with our people. Tabii. Because Bu paylaştığım küçük egzersizin dışında yaptığımız çok daha fazla müdahale, çok daha fazla sayıda egzersizlerimiz vesairelerimiz var. Türkiye'de Didem ve ekibi, somatik deneyimleme uygulayıcıları bu anlamda oldukça mahirler. Destek istediğiniz vakit onlara başvurmaktan çekinmeyin. I love it to be in Turkey. I love you. You are so similar for us Brazilians, and you are in my heart. And I love to teach there. Türkiye'de olmayı ben çok seviyorum. Türkiye'de eğitim vermeyi de çok seviyorum. Çünkü biraz Brezilyalılara benziyorsunuz. Biz birbirimize çok benziyoruz. Kalbimde o nedenle çok özel bir yeri vardır Türkiye'nin. I really appreciate your support, your interested. I don't know if you have questions. I would like to ask Ali to get in touch if you didn't, to see where should I go. Evet. Sonia, we want to thank you very much. There has been questions that I have already forwarded you, and I think we have almost answered many of them. So I think for now it is actually, I don't have further questions that I'm able to forward. But what we can do is we can gather our questions to you later on, and maybe we are able to do another time to invite you. How is that? Zaten size ilettiğimiz bir takım sorular vardı. Bunları süreç içerisinde cevaplandırdı Sonya. Gelmiş sorular vardı daha evvelinden. Eğer gelirse yine bunları iletiriz. Belki Sonya'yı daha sonra tekrar misafir ederiz. So can you repeat a little bit? Because when you said I sent a question, I just came here to see and I got lost. And Okay. what should I do? Of course, Yeah, I please. can repeat. 1 second. I don't know. What should I answer? I think you sent some. I did. We did. How can we calm ourselves in anxious moments? How can we believe that everything is going to be all right? One by each other, because I can. Which one you should for me, please? Could the virus cause an increase in addictions such as alcohol, substance, and smoking, and technology use? This was another question. I answer like if you are chronic. Yeah, it's one of the symptoms. Yeah, because you feel insecure. You are not. Bu durumun bağımlılık hallerini arttırabilir mi yönündeydi. Buna daha önce konuşmasının başında değindi Sonya. Çünkü insan kendini güvensiz hissettiği vakit sırf kontrol sahibi olabilmek için bu tarz şeylere başvurabiliyor demişti. So I think how can we believe that everything is going to be all right? That's another broad question. Genel bir soru var. Her şeyin iyileşeceğine, her şeyin düzeleceğine nasıl inanacağız peki? Her şeyin yoluna gireceğine nasıl inanacağız? Can't continue forever. In the past, when the science was not so advanced, sometimes take 2,000 years to get a vaccine. Now, the last one that was HIV was done in 5 years. So every year, variola, sarampo, I don't know the names in English of these different diseases of virus,
Of course, we need to walk according to developing of science, and we are very advanced updates. Şuna inanmak lazım. Tabii ki geçmişte teknoloji bu kadar ilerlememişken, bilim bu kadar ilerlememişken çok yıllar sürüyordu. Aşıya ulaşmamız belki binlerce yıl, 1000 yıl sürdü ama artık pek çok şeyin aşısını, tedavisini bulmak çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu sonsuza kadar devam edemeyecek. Bunu hepimiz bilmeliyiz. İçinde bulunduğumuz bilime, tekniğe inanarak bunun üstesinden geleceğimize inanmamız lazım. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü geçmişte de oldu ve üstesinden gelindi. I'm in the health, health mental, area. I'm not the scientist, epidemiologist. I'm not the person that really understand very well about that, but I'm keeping reading and update what is going on in every day. Everything change, but people were really like heroes working very hard to break and combat this pandemic. Tabii ki epidemiyolog değilim. Ben ruh sağlığı alanında çalışan bir insanım. Doğal olarak bu işin o bahsettiğim alanın uzmanı değilim ama biliyorum ve her gün takip ediyorum. Bu alanda çalışan kahramanlar çok güzel ilerlemeler kaydediyorlar ve bunların hepsinin bir noktaya varacağına eminim. Yeah, different sciences, they are working very hard, and different sciences, they combine each other because can't have already, we prevent a big economic crash, but always we overcome. Many in the history shows that overcome and pass through. We need to understand Çok farklı bilim kolları beraber çalışıyorlar. Tabii ki ekonomik anlamda pek çok anlamda yıkımları olacaktır. Ama nasıl ki geçmişte hepsinin üstesinden gelindiyse bunun da üstesinden gelinecektir. One thing that I trust is as soon as possible, each one take a decision to take care of he or herself, in terms to become a better human being. This is something that I'm sure that we going to, transform. We must become better human being when we are at home, thinking and changing our negativity, our emotions, because only this way we can grow as a human race. Benim inandığım şey şu, içinde bulunduğumuz bu durum, bu deneyim içerisinde yapmamız gereken şey kendimizi dönüştürebilmek ve daha iyi bir insan olabilmek için bunu dönüştürebilmek. Çünkü insanlık ancak bu şekilde büyür ve gelişir. Yaşadığı negatif deneyimler içerisinden büyüyerek, yükselerek. And I hope that this is a moment, the Holy Week, that is showing to us to open our heart to be more compassionate. To see that we all are brothers and sisters. And if you have that common feeling, this is going faster. We need to do our job. Our job is transform negative in positive. This is the theme of our conversation, broadcast that we're doing these 2 hours, almost 2 hours. Şu an bir Paskalya haftası içerisindeyiz. Hristiyanlar için önemli günler bunlar. Birbirimize şefkat göstermemiz, birbirimizi kardeş bilmemiz gereken zamanlarda olduğumuzu inanıyoruz. İşte herkesin kendi alanında bu anlamda çalışması lazım. Biz kendi alanımızda yapmamız gereken şey negatif duygulanımı pozitife dönüştürebilmek. İşte son 2 saattir yaptığımız aslında sohbette bu amaçla yaptığımız bir şeydi. Bu yapıldığında ve herkes kendi alanında bunu yaptığında süreç çok daha hızlı ilerleyecektir. And I really appreciate that each one of you could be more solidar, more humans, helping each other, in the feelings and the good actions that we can together, go and transform and help with our feelings, our thoughts, our actions to win this challenge that life brought. Now. Ben dayanışmanıza o yüzden çok kıymet veriyorum. Dayanışmamıza çok kıymet veriyorum. Herkes birbirini dönüştürerek, herkes birbirine destek olarak karşı karşıya kaldığımız bu sınamayı aşacağız diye inanıyorum. Every time any doubt come to you, how long is it going to take? Stop and say, thanks. I trust this is going to pass. Her içinize şüphe düştüğünde, bu ne kadar sürecek, bu daha ne kadar sürecek dediğinizde durun ve şükredin, teşekkür edin. Deyin ki biliyorum bu geçecek. If you're not feeling so well that moment, call, through the video with a friend, go to one of
huge, people that are SE or other therapist, a friend that can help you to really to regulate back to who you are, because we are very essential. There is no earth without humanity. This is our land. We need to really to be together, hold our hands to win together this challenge. Ve işte desteğe ihtiyaç duyduğunuzda lütfen yardım istemekten çekinmeyin. İçinde bulunduğunuz koşullar hangi şartları, hangi imkanları mümkün kılıyorsa onlarla birbirinize ulaşın, uzmanlara ulaşın, destek alın. Çünkü bu dünya bizim ve bu dünya içerisinde ancak el ele durduğumuzda ve dayanışma içerisinde bulduğumuzda kazanabiliriz. Bunları ifade etmek isterim. Thank you, Sonia. Thank you very much for having all this time for us and to share your wisdom. Çok teşekkür ediyoruz Sonia'ya. Bizimle olduğu ve bilgeliğini ve deneyimlerini bizle paylaştığı için. Aynı şekilde Halil'e de çok teşekkür ediyoruz. Halil İbanoğlu. Harika bir tercümeydi. Bizlerle olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Cevaplayamadığımız sorular, olamayan yorumlara veremediğimiz cevaplar olmuş olabilir. Kayıtları paylaşacağız ve daha sonra Sonia'yı tekrar davet edeceğiz. Yazılı sorularınızı tekrar iletmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar.